Bugün sizlere benim en çok sevdiğim reçel tarifini vereceğim. Olmamış yeşil incir reçeli. Bunun için şöyle önce uçlarını şu şekil hafiften alıyoruz. Şu alt kısımlarına da şöyle derinlemesine çarpı yapıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bu reçele genelde hep zahmetli derler, meşakkatli, zaman alıyor derler ama aslında değil. Emek verilen şey de gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle hafiften ucundan alıyoruz. Arkaya da çarpı bırakıyoruz. Şu şekilde. Bu arkaya böyle artı yapmamızın nedeni, bunu haşladığımızda suyunu şuradan, tam buradan çıkaracağız. Şu şekilde başını alıyoruz. Evet arkadaşlar, incirlerimizin temizleme işlemi bitti. Şuraları çok ince kestim. Buralara da çarpı işareti koydum. Su koydum. Kaynasın. İncirlerimizi içine atacağım. Bir 10 dakika kadar haşlayacağım arkadaşlar. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi incirlerimizi atıyoruz içine. Bu şekilde bir 10-15 dakika kaynayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir 10 dakika kadar haşladım. Şimdi süzgeye alıyorum. Soğuk suya atacağım daha sonra. Oradaki işlemi de göstereceğim. Sonra tekrar bir 10 dakika haşlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle sıkarak içindeki suyu çıkartıyoruz. Çıkabildiği kadar. Şöyle içindeki acı suyu çıkartıyoruz. Ben tekrar su koydum. Yine kaynayan suya atacağız. Bazılarından hiç çıkmıyor çünkü bir daha haşlayacağız. Bu şekilde. O çarpı koyduğumuz yerden. Evet, ikinci kez haşladık. Bu sefer 15 dakika haşladım. Şimdi kaynar sudan alıyorum. Tekrar soğuk suyun içerisine atacağım. Soğuyunca içindeki suyu sıkma işlemine başlayacağım. İkinci defa haşladım ve ikinci defa şu işlemi yapıyorum. Yani ne kadar su çıkarsa o kadar çıkartacağız. Benim bu incirlerimden nedense içine su çekmedi. Reçelimizi kaynatacağımız şerbeti hazırlıyoruz. Buraya 4 bardak şeker koydum, 200 milimlik bardakla. Şimdi suyunu koyuyorum. Dört bardak şekere 5 bardak da su koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu kaynatacağım ben. Reçelimizin şekerli suyu kaynadı. Şimdi incirlerimizi atıyoruz içerisine. Birlikte pişecekler. Reçelimiz pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir miktar daha kaynayacak. Suyu hala duru. Ama şimdiden kokusu, tadı çok nefis oldu. Arkadaşlar reçelimiz pişti. Gayet güzel oldu. İndirmeden şöyle 5-6 dakika önce nohut büyüklüğünde bir limon tuzu attım. Karıştırdım şöyle hafiften. 5-6 dakika daha piştikten sonra altını kapattım. Bugünlük tarifimiz bitti. Bir dahaki tarifte, videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.